Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Nihal Borataç. Hocam hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, teşekkürler. İlk soruyla başlıyorum hocam hemen. Akıllı mercek nedir? Akıllı mercek halk arasında söylenen bir şeydir. Normalde trifokal dediğimiz yakın, orta ve uzak mesafede görmeyi sağlayan göz içi merceklerdir. Bunlar çeşitli görme bozukluklarını düzeltme amaçlı kullanılır. Fako dediğimiz yöntemle yaptığımız ameliyatla göz içerisine yerleştiririz ve ömür boyu o lensler göz içerisinde kalır. Hangi nedenlerle yapılır bu mercek ameliyatı? İlk başta katarak nedeniyle yapılır. Normalde katarak dediğimiz ameliyat gözün orijinal lensinin içinin boşaltılıp içine bir çanta gibi o merceğin yerleştirilmesi sonucu olur. Akıllı mercek yerleştirdiğimiz zaman biraz önce dediğim gibi hem yakın mesafe hem orta mesafe hem uzak mesafede görmeyi düzeltmiş oluruz. 40 yaşın üzerindeki kişilerde genelde 40 yaş üzeri presbiyopi dediğimiz yakın görme bozulduğu için bu kişilerde de sırf gözlük takmamak amacıyla uygulanabilir. Uzak görme bozuklukları varsa aynı zamanda onu da düzeltmiş oluruz. Peki kimlere takılabilir hocam? Yani 40 yaşın üzerinde gözlerinde herhangi bir çok ekstrem bir hastalık olmayan bütün hastalara, bütün kişilere takılabilir. Hı hı. Hem yakın hem uzak görme sıkıntısı yakın, yaşayan. Orta ve uzak mesafede görme bozukluklarını düzeltmek amaçlı takılır zaten. Genelde 40 yaşın altında lazer yöntemini kullanırız. 40 yaşın üstündeki kişilerde katarakt nedeniyle veya clear lens ekstraksiyonu dediğimiz saydam lensi, yani katarak olmamış lens içinde gözlükten kurtarmak amaçlı uzak bozuksa uzak, yakın zaten 40 yaş üzerinde başladığı için yakın, her gözlükten kişiyi kurtarmış oluruz. Peki Nihal hocam, şunu merak ediyoruz. Biz bu akıllı lazer, akıllı merceği taktık. Ne işe yarar bu? Yani bize neyi düzeltir? Eğer görme bozukluğunuz varsa miyop ya da hipermetrop. Hipermetroplarda hem yakın hem de yaş gereği 40'tan sonra hem uzak hem yakın hipermetroplarda yakının da artı olarak bu gözlüğün üzerine eklenmesi. Yani hipermetrop kişiler 2 tane gözlük kullanır yakınları bozulduğunda. Miyoplarda tam tersi olur. Miyoplar uzağı göremediği için yakını görebilmek için genelde 2-3 civarı miyoplarda gözlüğü çıkarıp yakını görürler. Çünkü miyopinin değeri eksilir, presbiyopinin değeri artıdır, birbirini nötrler. Dolayısıyla onlar tek gözlük kullanırlar. Yakında gözlüksüz görürler. Hipermetroplar çift gözlük kullanırlar. Hem uzak için hem yakın için. Bu görme kusurlarını düzeltmekte. Astigmatı olanlarda bu akıllı mercek dediğimiz trifokal merceklere aynı zamanda torik lens koyarak astigmatlarını da düzeltebiliyoruz. Yani sonuçta yeniden doğmuş gibi oluyorlar. Yaklaşık 20-30 yaşlarında görme bozukluğu olmadığı için olmayan kişilerde ömür boyu yine hiçbir gözlüğe ihtiyaç duymadan hayatlarına devam edebiliyorlar. Peki merak eden izleyicilerimiz için sormak istiyorum. Yani şimdi akıllı mercekten bahsettik. Peki ameliyatı nasıldır? Hani konforlu mudur, riskleri var mıdır? Hastalar korkmalı mıdır? Ameliyatı Fako adını verdiğimiz bir yöntemle yapılır. Lens disk şeklinde bir yapıdır. Bu gözümüzün en ön tabakası saydam bir tabakadır. Kornea deriz. Eski saat camları gibi yandan baktığımızda böyle bir eğimi olan, kırıcılığa neden olan tabaka. Daha sonra o her kişide farklı olan iris, renk olarak farklı olan iris dediğimiz perde şeklinde bir yapı. Göz bebeği aslında orada siyah bir şey yoktur. Orası boşluktur ve gözün içerisinin karanlığını yansıtır. Dolayısıyla göz bebeğimiz siyahmış gibi gözükür. Onun tam arkasında katarak lens adını verdiğimiz yapı vardır. Belli bir yaştan sonra özellikle 60 yaşın üzerinde %80 görülür. Lensimiz saydamlığını çeşitli nedenlerle işte güneş, sigara kullanımı, dengesiz beslenme, bazı ilaçların kullanımı veya herediter bazı hastalıklar sonucu saydamlığını yitirip opaklaştığı zaman katarak oldu deriz. Bunun da lensin farklı yerlerinde olmasına göre
işte çekirdek kataraktı veya kapsül arkası katarak, ön kapsül arkası katarak çeşitli adlandırmalarla lens üzerindeki yerine göre adlandırırız. Bunların görmeyi etkilemede farkları vardır. Mesela çekirdek katarak uzun vadede gelişir. Dolayısıyla yavaş yavaş görmeyi azaltır. Ama arka kapsül önündeki katarak çok hızlı gelişir ve kısa bir sürede hastanın görmesini azaltır. Bizim FAKO dediğimiz yöntem aslında ultrasonla saydam olan kapsül hiçbir zaman o saydamlığını yitirmez. Ameliyat sonrasında yitirebilir bazı kişilerde. Onda da yeniden ameliyata gerek kalmaz. Bir lazerle biz o kapsülü parçalarız. Görme ekseninden hasta yine eski görmesine kavuşur. Saydam olan bu kapsülün önünden bir yuvarlak şeklinde zar çıkarırız, kapsül çıkarırız. Ultrason dalgalarıyla lensin içinde opaklaşmış olan maddeyi eritiriz ve onu emeriz. Dolayısıyla orada çanta gibi bir şey kalır, kapsül kalır. Kişiye özel ameliyat öncesinde lens ölçümlerine göre o lensi belirler ve gözün içerisine yerleştiririz. Aynı şekilde katarak olmayan gözlerde de saydam lensi yine içerisini boşaltıp işte isterse monofokal sadece uzak için düzeltme yapılır. Kişi isterse de görme amaçlı, gözlük kullanmama amaçlı bu trifokal halk arasında yine dediğim gibi akıllı mercek olarak adlandırılan lenslerden uygulayabiliriz. Göz içerisine takabiliriz. Peki hocam ameliyat süreci, ameliyat ne kadar sürer? Ameliyat tabii cerrahın şeyine göre, elinin becerisine göre herkesin farklı süreleri vardır. Yani aslında hani çok kısa sürer denmekle birlikte bir 10 dakikadan yarım saate 45 dakikaya kadar her cerrahta Bu kadar kısa bir süreçte yapılabiliyor yani. Yani 10-15 dakika içerisinde iyi bir cerrah gayet rahatlıkla ameliyatı bitirir. Peki sonuçlarını hani konuşacak olursak kaybedilen görmedeki belli bir oranını kaybediyorsunuz, yakını veya uzağı. Bu ameliyat sonrası kaybedilen oranı geri kazanabiliyor muyuz? Hani sonuçlar herkeste aynı mıdır? Şöyle, katarağın tabii görmeyi ne kadar düşürdüğü de önemlidir. Normalde biz görme tam olduğu zaman %100 görme adını veririz. Yani 10 üzerinden değerlendiririz. 10'da 10 görüyordur bir kişi, o zaman tam görüyordur. Katarak ilerlediği zamanlarda işte bu 10'da 9'a, 10'da 8'e, 10'da 7'ye düşer. Bu böyle %10'a kadar düşebilir. Hatta matür katarak adını verdiğimiz katarakta bütünüyle opaklaşır. Dışarıdan bakıldığı zaman göz bebeği beyaz olarak gözükür. Onda bütünüyle gider görme. Sadece ışık görür seviyeye düşebilir. Bu kişinin entelektüel seviyesiyle alakalı. Bazı kişi 10'da 8 görmede bile çok rahatsız olur. Ameliyat olmak isteyebilir. Bazısı kapanana kadar hiç onu etkilemez. Kapandıktan sonra olabilir. Bunun ameliyattaki farkı nedir? Lens ne kadar sertleşirse biz o kullandığımız ultrasonun gücünü arttıracağımız için gözün işte biraz daha fazla korneanın endotel dediğimiz tabakasının biraz daha fazla zarar alması. İşte onun sonucunda ödem olabilir veya çok kısa süren bir ameliyatta hiçbir şekilde korneada ödem olmaz. Kişi ameliyattan kalkar kalkmaz gayet net, rahat görür. Ödem olan kornealarda ameliyat sonrası zamanla o ödem çözüleceği için 1-2 gün alabilir görmesi. Clear lens'te yani gözlükten kurtulma amaçlı yapılan ameliyatta hemen sonrasında kişi görmesine kavuşacaktır. Şimdi ben kendi şeyimden bahsedeyim isterseniz, yöntemimden. Eve gidene kadar gözünü kapalı tuttururum hastaya. Eve gittikten sonra işte kortizonlu, antibiyotikli ve gözün arkasındaki o sarı noktayı korumaya yönelik 3 tane damla veriyorum. Kortizon ve antibiyotikli damlaları ilk gün saat başı, diğerini 3 saatte bir damlattırıyorum. Totalde bir hafta antibiyotik kullanıyorlar. Yani konforlu bir ameliyat. Çok uzun sürmüyor. Kişiyi çok zorlamıyor. Artı görmesine kavuşturuyor. Dolayısıyla o bir haftalık kullanımda yani çok eziyet olmayan bir şey bence. Gayet sağlıklı, konforlu bir ameliyat. Çok çok teşekkür hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. ağzınıza Çok mersi. 8'de Sağlık'ta bugün çok değerli doktorumuz, göz hastalıkları uzmanı,
Operatör Doktor Nihal Borataş'la beraberdik. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.